Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurta ve şeker kullanmadan öyle bir kurabiye tarifi hazırladım ki pastanelerde bile böyle bir kurabiye görmediniz. Böyle un gibi dağılan ve uzun süre asla bayatlamayan, ağızda eriyen bir kurabiye tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de bu güzel tarifimi beğenecek misiniz? Kabımın içine önce 150 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinimi alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı tatlı yoğurt ilave ediyorum. Kesinlikle yoğurdunuzun ekşi olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Yoksa kurabiyemizde de bir ekşilik olur yerken. 1 yemek kaşığı da labne ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Kurabiyemde şeker kullanmıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. 1 yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum. 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştırıyorum. Sonra unumu ilave edeceğim. Tamam, yeterli. Burada 4 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine kullanmış olduğumuz un miktarında değişiklik gösterebilir. Ben biraz daha un ilave ediyorum. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Hamurumu yoğurduktan sonra kalan unumu kullanıp kullanmadığımı da sizlerle paylaşacağım. Hemen kabartma tozumu da ilave ediyorum. Çünkü unutacaktım, az kalsın arkadaşlar. Bir pakette kabartma tozu kullandım. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi dağılmayan toplu bir hamur elde ettim. Kesinlikle kurabiyemizin hamurunun bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Eğer kurabiyemizin hamuru toplu olmazsa, dağılırsa kurabiyemizin şeklini veremeyiz. Bu vermiş olduğum püf noktasına dikkat edin. Şimdi cevizden küçük parçalar alıyorum hamurumdan ve avucumun içinde yuvarlayıp karşıya alıyorum. Sonra şeklini vereceğim kurabiyemin. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, bütün hamurumu sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi kurabiyemin şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi bir tanesini aldım ve önce avucumun içinde büyüttüm. Sonra masamın üzerine aldım. Masamın üzerinde büyüttüm. Şimdi de kurabiyemin şeklini veriyorum. Kurabiyemizin şekli bu şekilde olacak. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine bir tanesini aldım. Önce avucumun içinde büyütüyorum. Sonra masamın üzerinde büyütüp kurabiyemin şeklini veriyorum. Yine bir tanesini aldım. Avucumun içinde önce büyütüyorum. Sonra masamın üzerine alıp büyütüyorum ve kurabiyemin şeklini veriyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, kurabiyelerimi yapıp bitirdim. Dolu dolu 2 tepsi kurabiyem çıktı. Gördüğünüz gibi
Şimdi üzeri için arkadaşlar 1 yemek kaşığı pekmez, 1 yemek kaşığı da süt ilave ettim ve karıştırdım. Şimdi eşit olacak şekilde hepsinin üzerine ilave ediyorum. Başta da belirttiğim gibi kurabiyemizde yumurta kullanmıyoruz. Yumurta kullanmadığımız için de üzerine pekmez ve süt ilave ediyoruz. Eğer sizler bu şekilde yapmak istemezseniz yine de yumurta sarısı da ilave edebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bunu da belirtmiş olayım. Diğer tepsimdeki kurabiyemin üzerine de ilave ettim. Şimdi susamımı da ilave edip sonra sonlandıracağım. Üzeri için kavrulmamış susam ilave ediyorum. Sizler dilerseniz kavrulmuş susam da ilave edebilirsiniz veya çörek otu. Ama ben bu kurabiyede kavrulmamış beyaz susamı daha çok seviyorum arkadaşlar ve daha çok yakıştırıyorum. Şimdi kurabiyemi önceden ısıtılmış 190 derece fırınıma katıp altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 25-30 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi fırınım ısındı. Kurabiyelerimi katıp pişireceğim. Evet, kurabiyelerim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Şimdi tamamen soğusun. Soğuduktan sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kurabiyelerim tamamen soğudu. Hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusuna geçmek istiyorum. Yani o kadar güzel bir kurabiye oldu ki arkadaşlar, kesinlikle kıyırlığını, lezzetini asla hiçbir pastanede bile görmediniz. Bundan emin olabilirsiniz. Ben bir tane aldım ve lezzetine baktım. İnanın ki kesinlikle çok güzel bir kurabiye tarifi oldu. İnanılmaz derecede güzel. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz ve daha önceden de denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle de paylaşmıyorum. Asla aklınızda soru işareti kalmasın. Şeker ve yumurta kullanmadı. Acaba güzel oldu mu olmadı mı diye. Kesinlikle çok güzel oldu. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Kaydedin, kaybetmeyin. Çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz bir kurabiye tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, tariflerimi de beğeniyorsanız bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.